Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün güzel bir model başlayacağız. İlmeklerimi çıkardım, hazırladım. İpim orta kalınlıkta bebe yünü, şişlerim 3 numara. Şöyle modelimizi kurmaya başlayalım. Şöyle ipimi kenara alayım. Bu model için ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları artı 5 olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. 1, 2, 4, 6, 7. Şöyle 7 ilmek bir model için, 7 ilmek de bir model için, en sonuna da 5 ilmek ekliyoruz. 2 model üzerinden anlatacağım. İlmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra ters ördüm. Örgümün ön yüzüne geçtim. Siz istediğiniz lastiğin üzerinden modelinizi kurabilirsiniz. Model lastik istiyor. Şöyle hemen model 2 sıradan oluşuyor. Şimdi yani modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Ön yüzünde yapacağımız işlem hepsi bu oluyor yani. Ön yüzünde hep bu işlemi yapacağız. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 3 ilmek düz ördüm. 3 düz ilmekten sonra 1 ilmek artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Artırmamızı da bu şekilde yapıyoruz bakın. Daha sonra bu artırma yaptığım ilmeği şöyle alarak bu ördüğüm 2 düz ilmeğin üzerinden atlatarak bıraktım. Şu şekilde bir artırma yaptım. Daha sonra 2 düz ilmek ördüm. Artırma yaptığım ilmeği aldım. Bu 2 düz ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Aynı şekilde devam ediyorum. 3 düz ilmek, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi de düz örelim. Daha sonra artırma yaptığımız ilmeği aldık ve bu 2 ilmeğin üzerinden atlatarak bıraktım. Bir artırma, 2 düz ilmek. Artırma yaptığımız ilmeği alalım. 2 düz ilmeğin üzerinden şöyle geçirerek bırakalım. Burada ilmeklerimi tam alamadım. Hemen düzeltiyorum. Aldım şöyle. Bakın şu şekilde bir artırma yaptım. Daha sonra 2 ilmek düz ördüm. Tekrar alıyorum orayı. Artırma yaptığım ilmeği de şöyle alarak ördüğüm 2 ilmeğin üzerinden geçirdim, bıraktım. Sıra sonunda 3 düz ilmekle sıramı tamamladım. Ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Hep aynı işlemi yapacağız. Şimdi örgümüzün arka yüzüne yani ikinci sıraya geçtim. İkinci sıra arka yüzünde yapacağımız işlem kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Bakın burada ikili ilmeğimiz var. Bunu da tek tek alarak yine ters örüyorum. Ben ters ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Sizin eliniz nasıl alışıksa öyle yapabilirsiniz. Yani bu şekilde yapmanız şart değil. Benimki tamamen el alışkanlığı. Bunu soran çok oluyor. O yüzden birçok videomda da böyle açıklama yapıyorum. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örerek tamamladım ve kenar ilmeğimi düz ördüm. İsterseniz ters örebilirsiniz kenar ilmeğini. 2 sıradan modelimizi tamamladık. Şimdi bir kez daha kuralım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. Bakın düzlerimi yine düz ördüm. Burada atlattığımız 4 ilmek var. Aynı işlemleri yine yapıyoruz. Şu şekilde bir artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Artırma yaptığım ilmeği alarak bu 2 ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Bir artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Artırma yaptığım ilmeği de
2 düz ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. 3 düz ilmek. Burada yine aynı işlemi yapıyorum. Bir artırma, 2 düz ilmek. Artırma yaptığımız ilmeği de 2 düz ilmeğin üzerinden geçirerek bırakalım. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Ve sıra sonunda 3 düz ilmekle sıramızı tamamlayalım. Ön yüzünde bu şekilde devam ediyoruz. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Burada yapacağımız işlem, kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, modeli 2 kez kurduk. Hep bu 2 sıranın tekrarından oluşacak modelimiz. Ben bunu lastiksiz yaptım ama dediğim gibi lastik istiyor model. Lastik üzerine başlarsanız daha sağlıklı olur. İsterseniz birinci sırayı beraber yine kuralım. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Örgüye yeni başlayanlar da daha rahatlıkla yapabilirler. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz ördüm. Şöyle. Buradaki şu atlatma yerimize gelince bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Artırma yaptığım ilmeği aldım, bu 2 düz ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir artırma, 2 ilmek düz. 2 kez burayı tekrar ediyoruz. 3 düzden sonra burada 2 tane bu şekilde yaptık. Arada 3 düz ilmek, daha sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeği düz örelim. Artırma yaptığımız ilmeği de alarak 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Aynı tekrar ediyorum. Ve sıra sonunda 3 düz ilmek. Siz tabi büyük parça yaptığınız için 3 düzden sonra yine buradaki işlemleri tekrar edeceksiniz. Ben şöyle 2 model üzerinden anlattım. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra şöyle bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, modelimiz oldukça kolay. Dediğim gibi yeni öğrenenler bile bunu kolaylıkla yapabilirler. İstediğiniz örgüde uygulayabilirsiniz bu modeli. Sadece artırma yaptığınız ilmeği çok sıkı yapmayın. Çok sıkı yaparsanız diğerlerinin üzerinden geçirerek bırakmanız zor olur. Orada zorlanırsınız. O ilmeği biraz gevşek alın. Evet. Modeli 3 kez kurduk. Bakın model böyle devam ediyor. Bir parçada daha önce hazırladım. Burada lastik uyguladım. Bakın. Hazır lastik uyguladım. Bir ters, bir düz. Sadece ön yüzünde düz ilmekleri örmeden alıyoruz bu lastikte. Arka yüzünde hem tersler hem düzler örülüyor. Model lastik istiyor, yoksa kıvrılma olur. Lastik üzerinde de görüntüsü bu şekilde. Arka yüzünde de şöyle bir görüntümüz var. Gayet güzel, temiz bir model. Şöyle. Yelek, hırka, süveter, bere, bebek battaniyesi, patik, çorap hepsinin yapımında kullanabilirsiniz. Şöyle bırakayım.
Evet, beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.